Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Öncelikle kanalınız hayırlı olsun. Severek takip ediyoruz. Ben gerçek ismimi vermek istemiyorum. O yüzden adıma Esra deyin lütfen. Ben Ardıçılar köyünde yaşıyorum. Önceden annem ve babam dedemlerle beraber yaşarmış. Ben 4 yaşlarındayken ayrı ev yaptılar. O evde yaşamaya başladık. Ev yaptığımız yer köyün biraz üst kısmında kalıyordu. Alt katı kiler gibi bir yer yaptılar. Merdivenle de eve çıkıyorduk. Merdivenden çıkınca balkona benzer bir yerden geçip eve giriyorduk. Tabii ev tahtalarla, kireçlerle yapılmıştı. Köy eviydi işte. Merdivenlerden çıkarken gıcır gıcır tahtanın sesi gelirdi. Mutfağımız koridora yapmış olduğumuz bir tezgah kısmından ibaretti. Derme çatma kendimizi idare edebileceğimiz bir evdi anlayacağınız. Bir de kedimiz vardı. Yemek yerken gelir dizimin dibinde otururdu. Ben de annemlerden gizli ekmek verirdim. Köyün çocukları ile oyunlar oynardık. Bu oyunlar bazen kavgaya dönüşürdü. İşte o gün yine oyunda çocuksu bir sebepten kavga çıktı. Ben diğer çocuklarla tartıştım ve ağlayarak eve geldim. Annem de beni ağlarken görüp kızar diye alt kattaki kiler bölümüne girdim. Karanlıkta tek başıma ağlıyordum. Annem duymasın diye sesimi çıkarmamaya çalışıyordum. Derken kilerin kapısı yavaşça açıldı. Ben annem geldi sanıp yem çuvallarının arkasına saklandım. Hiç ses çıkarmadım beni bulamasın diye. Sonra içeri annem değil, yaşlı, uzun sakallı, sarıklı ve bembeyaz elbiseli bir adam girdi. Kiler kapkaranlıktı. Ama adamın yüzü öyle nurluydu ki sanki ışık saçıyordu. Onu görünce içimde inanılmaz bir güven hissi oluştu. Saklandığım yerden çıkıp bir elimle gözyaşlarımı silerken ona doğru baktım. Bana "Neden ağlıyorsun?" dedi. Öyle deyince daha çok ağlamaya başladım. O zat bana "Sen ağlarsan ben çok üzülürüm. Ben çocukların ağlamasına dayanamam." dedi. Tekrar sildim gözyaşlarımı. "Tamam, ağlamayacağım." dedim. O da çıktı kilerden. Yıllar geçmesine rağmen ben o anın hiçbir saniyesini unutmadım. Bazı geceler merdivenden biri çıkar gibi sesler gelirdi. Penceremin önünden gölge geçtiğini görürdüm. Annem ve babam hiç görmez, duymazdı. Onlar uyurken perdeyi açıp bakardım. Onu görürdüm. Bana bakıp gülümserdi. Ben de gülümserdim. Hiç korkmazdım. Annemlere neden anlatmadığımı soracak olursanız, inanın bilmiyorum. Hiç anlatmadım. Ama onu gördüğümde içimde hep aynı güven hissi oluşuyordu. Ona el sallayıp uykuya dalardım. Küçük olduğum için bu adam nereden çıktı, kim diye sorular gelmiyordu tabii aklıma. Aradan epey zaman geçti. Ben 11-12 yaşlarındaydım. Bir gece annemin çığlık sesiyle uyandık. Ben annemin yanına koştum hemen. Koridordaki tezgahın oraya doğru bakıyordu. Beni görünce hemen odaya gönderdi. "Bir şey yok kızım, sen yat hadi." dedi. Odaya gittim ama merak ettiğimden kapıdan konuşmalarını dinledim. Annem babama gördüklerini anlatıyordu. "Bir adam gördüm Ahmet, buradaydı, abdest alıyordu." dedi. Annemin o zatı ilk görüşüydü ve sesinden çok korktuğu anlaşılıyordu. Az sonra sesleri kesildi, odaya girdiler. Ben de hiçbir şey duymamış gibi davrandım. Ertesi gün köyün çocukları ile yine oyun oynuyorduk. Yere taşlarla şekiller çizip resim yapıyorduk güya. O sırada çocuklardan biri "Gelin çeşmenin oraya gidelim." dedi. Bu çeşme bir oluktu aslında. Hayvanların su içtiği, ihtiyacı olanların oradan su aldığı bir yer.
Tamam deyip takıldım peşlerine. Köyün çocukları yaramazdı biraz. Toprakla, taşla, suyun aktığı yeri tıkadılar. Su damla damla akıyordu artık. Oyunmuş gibi bununla eğleniyorlardı. O sırada köylülerden biri durumu fark edip sinirlice koşmaya başladı bize doğru. Diğer çocuklar hemen kaçtı. Ben kaçmadım. Çünkü ben yapmamıştım. Suçlu değildim. Ben bir şey yapmadım diyecektim ki adam bana sert bir şekilde tokat attı. Niye tıkadınız burayı? Allah belanızı versin sizin dedi. Ben de ağlayarak eve kaçtım. Eve gelince anneme anlattım. Annem de bana tokat atan adama çok sinirlendi. Ama babana söyleme yoksa gider kavga eder adamla dedi. Aradan 6-7 gün geçti yanlış hatırlamıyorsam. O vuran adam bize geldi. Babam da evdeydi. Ben helallik almaya geldim Esra kızınızdan dedi. Hepimiz şaşkın şaşkın baktık adama. Geçenlerde diğer çocuklar çeşmeyi tıkamış. Ben de sizinki yapmış sandım. İstemeden ona vurdum dedi. Babam sinirlendi. Niye vuruyorsun sen benim çocuğuma diye yüksek sesle sordu. Adam da vallahi ben de çok pişman oldum. O günden beri kabuslar görüp duruyorum. Çocuk da siz de bana hakkınızı helal edin gideyim. Öyle şeyler yaşıyorum ki dedi. Rüyamda bir evliya görüyorum. Bana her uykuya daldığımda tokat atıyor dedi. Babamla uzun uzun konuştuktan sonra babam bana doğru gülümseyerek affediyor musun kızım dedi. Kafamı evet der gibi salladım. Adam da derin bir nefes alarak çıktı evden. Bizimkiler çok şaşkındı. Adam gittikten sonra bu olayı konuştular. Babam anneme bu çocuğu koruyanlar var herhalde diye fısıldadı. Annem de daha fazla duymamam için babama sus işareti yaptı. Sustular. Buraya kadar bahsettiklerim ufak tefek olaylardı. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Tavuklarımız vardı bizim 10 taneye yakın. Ben hayvanları çok sevdiğim için yemlerini ben verirdim. Yemler de kilerdeydi. Her gün biraz alıp onların yem yiyişini izlerdim. Yine bir gün bunun için kilere girdiğimde o zatın orada namaz kıldığını gördüm. Hemen kapıyı kapatıp çıktım. Bir süre giremedim. Aradan 1 saat falan geçti, girdim. Kimse yoktu bu sefer. Ben büyümeye başladıkça bu olay da beni korkutmaya başlamıştı. Sonra bu uzunca bir süre devam etti. Her girdiğimde onu orada namaz kılarken görüyordum ve hemen kapıyı kapatıp çıkıyordum. Ama bir gün yine onu gördüğüm esnada çıkmadım. Namazı kılışını izledim. Çok uzun sürmüştü namaz. Secdeye gittiğinde uzunca bir süre kalkmıyordu. Huşu içinde kılıyordu namazını. Sadece bekledim. Hiçbir şey yapmadım. Namazı bitip selamını verdiğinde arkası hala bana dönüktü. Gel bakayım diye seslendi bana. Gidemedim, korktum. Ayağa kalktı, bana döndü. Yüzü o kadar güzeldi ki aynı güven sardı beni. Gülümsedim, gülümsedi. Sen de büyüyünce namaz kılacak mısın dedi. Kafamı salladım. Aferin sana dedi ve kayboldu. Gözlerimi ovuşturdum, her yere baktım, göremedim. Yine korkmuştum, hemen çıktım oradan. Kapıyı da iyice kilitledim. Bu olaydan kısa bir süre sonra köyde düğün vardı. Şehirden otobüslerle bir sürü kişi geldi düğüne. O sessiz köy bir anda şenlik yerine döndü. Davul zurna sesleri, çocuk sesleri, bir de silah sıkan düğün magandaları. Biz de gittik düğüne. Bizim eve yakın birinin düğünüydü. Bir kısımda erkekler oturmuş alkol alıyordu. Sarhoş oldukça da silah sıkıyorlardı. Annemle babam da başımıza bir iş gelmeden evimize gidelim diye beni alıp eve getirdiler. Gece oldu, o sesler bitmedi. Uyuyamıyorduk gürültüden. Davul zurna bitmişti ama insan sesleri geliyordu hala. O sırada bizim avludan bir ses geldi.
Biri kusar gibi sesler çıkarıyordu. Babam baktı pencereden. Vay ahlaksız. İçti gelmiş bizim avluya kusuyor dedi. Bir hışımla çıktı. Annemle ben de peşinden çıktık. Babam hızlıca merdivenlerden inerken adamın yanına daha yaklaşmadan adam bizimkilerin o tarafa doğru korkarak baktı. Babam da onun baktığı yöne baktı. Bir şey görmemiş olacak ki çekil git evimin önünden, terbiyesiz dedi. Ama adam hiç hareket edemiyordu. Bir süre sonra da yere yığıldı. Babam hiçbir şey yapmamıştı. Adam kendisi düşmüştü. Hemen düğün yerine gidip haber verdik. Bir sürü kişi gelip adamı götürdüler. Sonra haberini aldık. Adam felç geçirmiş. Doktor gezdirmişler ama bir çare çıkmamış. En son hocaya götürmüşler. O da çarpıldığını söylemiş. Bizim evi tarif edip bu evde bir ermişin ruhu var. O çarpmış demiş. Bu haber bize ulaştı. Hepimiz korktuk. Annem dua okumadan yatmamaya başladı. Babam ne hissetti pek bilmiyorum. Onun duygularını anlamak zordur. Ama eminim o da korkmuştur. Bazı geceler ayak sesleri duyardım evin içinde. Onun hep bizimle yaşayan bir şey olduğuna inanıyordum artık. Bana zarar vermeyeceğini bilsem de korkuyordum ama. Hatta bir gün annem Kur'an okumuştu. Kur'an'ı da okuduğu masada bırakıp yatmıştık. Ertesi gün ilk ben uyanmıştım ve odaya girdiğimde Kur'an'ın duvarda asılı olduğunu gördüm. Annem uyanınca bunu fark etti ve baban mı astı bu Kur'an'ı, haberin var mı dedi. Yok dedim, ben kalktığımda asılıydı. Annem yine korktu ama bana belli etmemek için baban asmıştır kesin dedi. Böyle olaylar sürdü. Ben 15 yaşıma geldiğimde ise namaz kılmaya başladım. Bir gün öğle namazını kılacaktım. Annem ve babam evde yoktu, yalnızdım. Seccademi serdim ve namaz kılmaya başladım. Secdeden kalktığım anda o zatı gördüm önümde. O da namaz kılıyordu. Korkudan namazı bozdum. Odadan koşarak çıktım. Keşke bozmasaydım. O zatla beraber namaz kılma şerefi ne güzel olurdu. Şimdi düşünüyorum bunları. O zaman sadece korkuyordum. Bir daha namaz kılarken hiç görmedim onu. Ama sesini duydum. Kaçıncı rekatta olduğumu unutursam veya duayı unutursam bana fısıldıyordu. Yıllar geçti, ben evlendim, şehre taşındım. Annemle babam da yıllar önce vefat etti. O ev duruyor hala. Bazen eşimle beraber kalmaya gidiyoruz. Gittiğimde ilk işim en baştakileri, sonra da evi temizlemek oluyor. Ben ondan sonra hiç görmedim onu. Ama varlığını her gittiğimde hissetmeye devam ettim. Eşim bir gün masanın üzerinde duran Kur'an'ın sayfalarının kendi kendine çevrildiğini görmüş. Beni uyandırdı hemen. Baktığımda aynı şeyi ben de gördüm. Sayfalar kendi kendine çevriliyordu. Sonraları köye çok nadir gitmeye başladık. İş güç derken şehir hayatının koşturmacası bizi esir aldı. Köyden bazı kişiler bizim evde akşamları ışıkların yandığını söyledi. Evden Kur'an sesleri duyduklarını söylediler. Kimse korkudan evimize yaklaşamıyormuş. Ama bunları bilmeyip yaklaşan birilerinin de başlarına bazı olaylar gelmiş. Onu da anlatayım. Çarşaf giyen 4-5 kadın bir şeyler satma bahanesiyle bizim köye gelmiş. Tek tek kapıları çalıp biri varsa getirdiklerini satıyorlarmış. Eğer biri yoksa eve girip evden bir şeyler çalıyorlarmış. Birkaç eve girmişler hatta, altın falan çalmışlar. Bizim eve geldiklerinde ne olduysa artık çığlık çığlığa köy meydanına kadar koşmuşlar. Dikkat çekince de köylü bunları yakalamış. Şimdilerde ev artık kötü olmaya başlamıştı. Yıkılan, göçen yerleri vardı. Bunu da ben rüyamda o zattan öğrendim. Rüyamda çok üzgün gördüm onu. Bana evi gezdirdi ve yıkılan yerlerini gösterdi.
Çok rahatsızım dedi. Uyandığımda eşime anlattım rüyamı. Yıllık izne ayrıldı ve köye gittik. Rüyamda nereyi gördüysem birebir oralar yıkılmıştı. O kısımları yenilettik. Evi tertemiz, eskisi gibi yaptım. Kilere de bir seccade, bir de tesbih bıraktım. İşimiz bitip şehre döndüğümüzde onu yine rüyamda gördüm. Bana teşekkür etti. Sonra da Allah eşini rast getirsin, benim küçük kızım dedi. Uyandığımda duygulanıp ağladım bir süre. Ben de onu dualarımda hiç unutmuyorum. Hikayemiz buraya kadardı. Sizlerin de bu tarz yaşadığı paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığımız mail veya Instagram hesabımız üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.